Bugün yatırım bülteninde yer vermek istediğim asıl konuya gelince, yani gösterge değerler herkesin çok kolay ulaşabileceği değerler ama asıl konuya gelince altın. Son zamanlarda altın işte yükseldi, düştü falan, panik olanlar var. Bütün varlığını tek bir enstrümana yatıranlar var ki özellikle bunu tavsiye etmiyoruz. Sepet yapın her zaman. E, Şimdi herkesin bir yorumu var. Yani altında köpük var. Aslında altının gerçek fiyatı şu, altının gerçek fiyatı bu gibi çok fazla yorum dinliyoruz. Biraz bakalım yani altında köpük nasıl olabilir? Altının fiyatı, şimdi Türkiye'de evet biz kendi siyasi gündemimizden etkilenerek arz talebin hareketiyle başka pek çok konuyla birlikte başka bir dünyada yaşıyoruz. Ama ister istemez dünya bizi etkiliyor. Yani dünyada olanlardan da etkiliyoruz. Yani altın dünyada nasıl değerleniyormuş da köpüğü olabilir miymiş, olamaz mıymış, rasyonel yani gerçek değeri altının birileri tarafından gerçekten bilinebilir miymiş? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi altın ons değeriyle ilgili pek çok tevatür var. Bunu anlayabilmek için önce altının dünyada nasıl fiyatlandığını, buradaki temel endekslere, göstergelere, hangi kurumların bu işlemi yaptıklarına ve bütün sonuçlarından dünyanın etkilendiğine bakmak lazım. Altındaki temel endeks göstergeler şunlar. Bir tanesi ve en önemli LBMA. Altın ons fiyatı için küresel çapta kabul gören en temel referans fiyatıdır. Gördüğünüz gibi Londra'da. Burada söylemek istediğim bir şey var yalnız. Yani Çin'in kendi değerli maden alım satım piyasaları var. Mesela LME için de bu geçerli. Yani genel bu maden fiyatlarının belirlendiği LME'de de Çin'in fiyatlaması ve borsası ayrıdır. Dolayısıyla bu tanımlamaya çok katılmıyorum. Yani dünyadaki en önemli tek yer aslında LME değil ya da LBMA değil. Fakat dünyanın kabul edilmiş sistemi buraları takip ettiği için biz de buraları takip ediyoruz. Gold Miners Index var. Bu altın üretici şirketlerin hisse senetleri performansını takip ediyor. Gold Junior Miners Index var. Bu da küçük ölçekli keşif ve geliştirme aşamasındaki altın madenciliği şirketleri içindir. Peki, bunlar güzel, teknik olarak güzel açıklanan endeksler. Peki bu endeksler, yani biz gittik bu işte borsalarda alım satım yaptık ve biz burada arzın ve talebin hiçbir şeyden etkilenmediği, dolayısıyla rasyonel değere ulaşabilir miyiz? Bakalım o zaman piyasa göstergeleri nelerdir? Korelasyonu takip açısından. ABD dolar endeksi var. Altın ons fiyatı ile negatif korelasyona sahip. Yani işte dolar da bir yatırım aracı görüldüğü için dolarla altın birbirine arzın ve talebin akması yönünden negatif ilişkide görüldüğünden biri artarken biraz azalıyor. Şimdi bunlar hep Bretton Woods günlerinden kalma alışkanlıklar. Dünyada evet para altına bağlanmıyor artık, dolar da altına bağlanmıyor. Ancak endeksler ve sistemler bağlanıyor ve endeksler ve sistemler bağlandığında da aslında yine doların hareketinden her şey etkileniyor. ABD reel faiz oranlarından etkileniyor korelasyon olması açısından. Burada da işte biri artarsa biri azalır. Yani işte faiz artarsa oraya yöneleceği için yatırımcı öyle düşünür. Dolayısıyla da altın fiyatı düşer. Commodity Research Büro'nun indeksi var. Bunlar da emtia ile ilgili. Emtia dışı petrolde bir emtia kabul edildiği için petrol fiyatları artarsa oraya yöneleceği için yatırımcı, çünkü emtia alıp satıp oradan da borsalarından kar ettikleri için altının fiyatı düşer diye bakılır. Yani o zaman dünyada altının reel fiyatının ne olduğunu tüm bu spekülasyonlardan bağımsız, özellikle petrolü yönlendirerek ya da doları yönlendirerek ya da faizi yönlendirerek, manipüle edebilerek edilebiliyor mu? Evet, yani hani faizle ilgili bile bir taraf nas diyor. Bana göre Amerika'nın faiz artırmaması da bir miktar nas kararı. Bir tarafta işte diyor ki yok, aslında faiz artması lazım. Şimdi bu bile görüş ayrılıkları varken ve bunlar yönlendirilebilirken ve dolar endeksine çok fazla bağlıyken altının reel fiyatını dünya genelinde bilmek çok da mümkün değil. Dolayısıyla ben kendi adıma işte çok fazla açıklama geliyor farklı insanlardan. Diyorlar ki işte altının köpüğü var, yok arttı, yok azaldı. Aslında artıp azalmadığına reel göstergenin ne olduğunu bilmek tam olarak mümkün değil. Çünkü burada çok spekülatif bir dünya var ve bu dünyayı yönlendirebilen o göstergeyi etkiler. Şimdi LBMA nasıl bir kurulmuş ona bakalım.
Şimdi LBMA kar amacı gütmeyen uluslararası bir ticaret birliği olarak ifade ediliyor. Teknik olarak çok güzel değil mi? Ve altın ve gümüş dünyasında altın ve gümüş piyasasında dünya otoritesi kabul ediliyor. Kime ait diye baktığınız zaman İngiltere'de, ama İngiltere devletine ait değil derler sorarsınız. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın teşvikiyle kurulmuştur. Şimdi bildiğiniz gibi merkez bankalarının merkez bankası mantığı var. Yani merkez bankaları bütün rezervlerini kendi ülkelerinde tutmuyorlar. Bir kısmını yurt içinde, bir kısmını yurt dışında tutarlar. Burada da en önemli merkezlerden biri İngiltere. Eskiden İngiltere, tabii bu Amerika'nın öne çıkmasından önce, çünkü İngiltere'nin finansal sistem üzerindeki egemenliği daha eskiye dayanır. Biri İngiltere'de, biri Amerika'dadır. Dolayısıyla şimdi merkez bankalarının merkez bankası da olabilen bir ülkede kurulmuş ve oranın merkez bankasının teşvikiyle kurulmuş bir enstitü bu. Amerikan daki işte bankalar ya da diğer kurumlarla veya işte diğer ülkelerdeki diğer kurumlarla ilgisi var mı diye bakarsanız mesela şunu görürsünüz. JP Morgan gibi şirketler bu piyasada bu enstitülere entegre çalışırlar, bu borsalara entegre çalışırlar ve ölçek olarak baktığınızda, yani hacim olarak baktığınızda büyük ölçekli işlemleri bu kurumlar yaparlar. Dolayısıyla bunlar alma ya da satma emri verdiğinde bu o piyasanın bütününü etkiler. Biraz bakalım üyelik yapısı ne? Full member'lar var, yani tam üyeler var, piyasa yapıcılar var ve iştirakçı üyeler var. Londra'da bir de Londra takas sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu da işte bu takas işlemini yapılan, yani biz de şöyle düşünün, takas bank üzerinden işlemi yaparız, işte borsada da aslında hisselerin alım satım orada olur da bir de takas bank aracılığı üzerinden olur. Bunun gibi düşünebiliriz. Şimdi bu da çok önemli bir şey, yani işlemi onun üzerinden yapıyorsunuz. Evet, orada bir borsa var ama bir de işlem yaptığınız bir kuruluş var. Altın işlemlerinin günlük takasını yapan bu kurum HSBC, ICBC, JP Morgan, UBS gibi 4 büyük piyasa yapıcı banka tarafından sahiplenir ve yönetilir. Şimdi bu ne demek? Bu 4 büyük piyasa yapıcı banka, şimdi piyasa yapıcılık bankalar arası piyasada ve bu tip büyük borsalarda çok önemlidir. Bunlar verdikleri emirlerle, alım satım emirleriyle piyasanın yönünü belirleyebilirler. Devam ediyorum. Evet, piyasa yapıcı en güçlü tam üyeler neredenmiş diye baktığınızda JP Morgan ABD, HSBC İngiltere ve ABD, UBS İsviçre, Citibank ABD, Goldman Sachs ABD, Morgan Stanley ABD, ICBC Çin, Merrill Lynch ABD, BNP Paribas Fransa, Standard Chartered Bank İngiltere, The Toronto Dominion Bank da Kanada. Şimdi burada ister istemez bir Amerika Birleşik, İngiltere bile az. 2 tane İngiltere var, bir tane Fransa var. Yok, 3 tane İngiltere var, bir tane Fransa var. Arada bir tane İsviçre var. İsviçre'de işte bildiğiniz gibi, yani İsviçre sistemin içerisinde bir esneklik alanı yaratmıştır. Dünya kendi kendine, yani bunu İsviçre'nin tek başına kendi gücüyle yapabildiğini söylemek çok hani romantik bir hayal olur. Bir tane de Kanada Bankası var. Yani Kanada'da hani daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Çok da bağımsız ve hani tek başına tavır koyup dünyayı değiştirebilecek bir konumda değil. Şimdi bu durumda zaten siz piyasa yapıcıları doların basma gücünü de elinde tutan bir mekanizmaların olduğu bir ülkeye verdiğinizde siz zaten altının fiyatının nasıl olacağını bu ülkeye bırakmış oluyorsunuz. Yani altının fiyatının ne olacağına bu piyasaları domine eden piyasa yapıcıları aslında karar verirler. Yani altının gerçek fiyatının ne olduğunu bilmek ya da bizim buradan durup ne olacağını bilmemiz pek mümkün değil. Burada çok iyi dış politika okuyucuların ya da çok iyi dış ekonomi okuyucuların onların dünyasını anlayabilmesi lazım. Ancak oradan ilerleyerek bir fikre kapılabiliriz, bir fikir ifade edebiliriz. Birkaç biri daha var. Büyük yatırım bankaları ve ticari kurumlar buraya üyeler. Bir tane Avustralya'dan, 2 tane Fransa'dan, bir tane Almanya'dan var. İyi, yani biraz Avrupa ülkeleri girmiş. Küresel altın rafineleri var. Buraya girebilen İsviçre, Almanya, İsviçre, Japonya ve İsviçre'den. Yani gördüğünüz gibi buradaki egemenlik durumu net bir şekilde ortada. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz.
Tabii altının fiyatıyla ilgili çok fazla spekülasyon var. İşte altın inecek çıkacak, işte öyle olacak, böyle olacak gibi. Ya da altının gerçek fiyatı aslında budur, altına köpük var gibi çok fazla yorum dinliyorum ben. Kişisel fikrim bunu bizim buradan bilmemizin çok da mümkün olmadığı yönünde. Bunu bilebilmeniz için işte bu piyasa yapıcıların hareketlerini tahmin edebilmeniz lazım. Biz Türkiye'de de hani Türkiye'de de kendi bankalar arası piyasasında piyasa yapıcılar vardır. Bir karar verirler. Bu karar işte bankaları, diğer bankaları, küçükleri batırabilir, çıkarabilir. Bu dünyada da böyledir. Dolayısıyla altının fiyatıyla ilgili söylemleri kendi adıma hani Türkiye'den bakıp bu niyet okumayı yapabilmeniz kendi başınıza çok mümkün değil. Çok sağlıklı bulmuyorum.